Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yaşanmış gerçek bir olayı anlatmak istedim. Kendisinin isteği üzerine hikayemizdeki ismini değiştirerek anlatmaya çalıştım. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Yozgat ilinin bir köyünün toprak yollarında, rüzgar her zamanki gibi içe işleyen bir soğukla dolanıyordu. O sabah Ayşe pencere önündeki iskemleye oturduğunda gökyüzüne baktı. Kuşlar göç yolunu unutmuş gibiydi. Uçmaktan korkar gibi duruyorlardı. Belki de Ayşe gibi onlar da nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Ayşe henüz 19 yaşına yeni girmişti. Kendi doğum gününü unuttuğu bir yaş daha. Evde kimsenin hatırlamadığı bir gün daha. Annesi sabah namazından beri tarlaya gitmek için hazırlanıyordu. Gece geç gelmişti. Ablası sabah namazı gibi sessizdi. Ayşe pencere kenarından dışarıya bakarken, içindeki boşluğa kelime aramaya çalışıyordu. Babasını hiç hatırlamıyordu. Sadece bir fotoğraf silik, siyah beyaz köşeleri yırtılmış. Bir kare gerisi annesinin her gün biraz daha kararan gözlerinde saklıydı. Onu büyüten yokluğunda babası yerine koyduğu sadece annesiydi. Ama annesi artık ona sadece sabırla değil, beklentiyle de bakıyordu. Sana dün biri daha talip oldu. Kasabadaki hanımın komşusunun oğluymuş dedi. Annesi çuvalı omzuna alırken, "Yine mi?" dedi. Ayşe, sesi ne öfke taşıyordu, ne de umut. "Bak kızım, biz seni okula da gönderemedik. Bir meslek de edindiremedik. Elde bir tek sen varsın. Abin kendini kurtarsın diye elden geleni yaptık. Ablan desen evin yükünü paylaşıyor. Ama senin kaderin biraz daha incecik. Ben korkuyorum kızım. Seni yanlış ellere verirsem, başımı yastığa rahat koyamam." Ayşe başını eğdi, "Ben istemem anne" demedi. "Ben severek evlenmek istiyorum" da demedi. Çünkü onun sözleri gökyüzüne ulaşmadan yere düşerdi. Bu evde bunu çoktan öğrenmişti. O gün annesi tarlaya gitti. Akşam eve döndüğünde yüzünde bir kararsızlık vardı. Ayşe'nin içi titredi. "Bugün bana bir kadın geldi" dedi. "Annesi, sana talip bir aile varmış. İyi insanlar diyorlar. Namuslu, zengin ama bir sorun var. Adam senden 15 yaş büyükmüş. İyi insanmış ama genç bir kızı istemesi iyiye işaret değil anne" dedi. Ayşe'nin ablası, "İnsanlar kız aramıyor. Hizmetçi arıyorlar kendilerine" dedi. Ağabeyi. Annesi bir süre sessiz kaldı. Sonra başını yere eğerek konuştu. "Ama bu seferkiler farklı. Kızımı Hollanda'ya götüreceklermiş. Orada düzen kuruluymuş. Gelin diye alacaklarmış. Hizmetçi değil. Bu bir şans kızım, belki de kurtuluş." Ayşe gözlerini kapattı. İçinde fırtınalar koptu. Ama dışarıya sadece bir cümle fısıldadı. "Siz nasıl isterseniz." İşte o gün Ayşe'nin içindeki kırık kanatlı kuş uçamadı, kaçamadı. Yuvadan atılmayı bekleyen ama rüzgarı olmayan bir kuştu. O kısa sürede nişan yapıldı. Kutlama yapılmadı. Aile arasında bir nişan yapıldı. Çünkü Ayşe'nin gözlerinin içine bakıldığında kutlama yapılacak bir şey yoktu. Nişan sonrası birkaç ay içinde düğün yapıldı. Gelinliği kiralık, duvak ikinci eldi. Davul zurna olmadı. Sadece takı takıldı. Ama kimse bunu sorun etmedi. Zaten bu kasabada kızlar ya ağlayarak ya susarak evlendirilirdi. Ayşe de sustu. Uğurlama günü geldiğinde annesi elini uzattı. "Hakkını helal et anne" dedi Ayşe. Annesi öylece baka kaldı. Sonra titrek bir baş hareketiyle "Helal olsun kızım. Sen de hakkını helal et. Ne olursa olsun altınlarını elinde tut" dedi.
Ayşe'nin gözlerinden yaş akmadı. Çünkü içinde ağlamaya dair bir yer kalmamıştı. Yaşadığı hayatın ona ait olmadığına çoktan ikna olmuştu. Bavulunu topladı. İçine birkaç kıyafet ve çokça korku yerleştirdi. Ve bir ömürlük suskunluk. Uçağa bindiklerinde Ayşe'nin yanındaki adam artık kocasıydı. Onunla hiç konuşmadı. Sadece dönüp, bundan sonra her şey güzel olacak, merak etme dedi. Ayşe sadece başını salladı. İçinden bir ses, hiçbir şey güzel olmayacak diyordu. O sesin yıllar sonra ne kadar doğru olduğunu anlayacaktı. Ayşe için yeni bir hayat başlamıştı. Ne var ki bu yeni hayatın içinde heyecan değil, yabancılık vardı. Hollanda'ya ayak bastığında ilk hissettiği şey havasındaki soğukluk değil, insanların gözlerindeki uzaklıktı. Düğünden sonra uçağa bindirilmiş, ne olduğunu anlamadan kendini başka bir ülkenin bambaşka sokaklarında bulmuştu. Evlendiği adam yol boyunca fazla konuşmamıştı. Yalnızca bazı pratik bilgiler vermişti. Ayşe yabancı dil bilmiyordu. Gümrükten geçerken adama öylece bakmış, ne yapacağını bilmiyordu. Kocasının yanında usulca beklemişti. Evlendiği adam ise gayet rahat bir şekilde işlemleri halletmiş. Ayşe'nin elinden tutup havaalanından çıkarmıştı. Yaşadıkları ev şehrin dışında, marketin hemen üstündeki bir daireydi. Ayşe ilk gün evi tanımaya çalıştı. Her şey yabancıydı. Perdelerin şekli bile ürkütücüydü. Mutfakta bir sürü elektronik eşya vardı. Ama hangisinin ne işe yaradığını bilmiyordu. Kocası ise markete inmiş işleri toparlamaya başlamıştı. Ayşe camdan dışarı baktığında kimseyle göz göze gelmek istemedi. Sadece kalabalığı izledi. Birkaç saat sonra yukarı çıkan kocası eline bir poşet tutuşturdu. İçinde biraz meyve, ekmek ve bazı hazır yiyecekler vardı. Bunlarla idare et dedi. Ayşe bir kadının bu hayatta ne kadar yalnız kaldığını o an daha derinden anladı. Ne annesi vardı yanında, ne ablası. Bu evde onunla konuşacak tek kişi bu adamdı. Fakat adam konuşmaktan pek hoşlanmıyordu. Günler geçtikçe Ayşe yeni hayatına alışmaya çalıştı. Temizlik yapıyor, yemek hazırlıyor. Sonra da pencerenin önünde bekliyordu. Adam geç saatlerde eve geliyor. Bazen yorgun olduğunu söyleyip direkt yatıyordu. 2 ay sonra adam işleri toparlayamadığını, borçlarını ödeyemediğini söyledi. Market kapanmak üzereydi. Ayşe telaşlandı ama tepki veremedi. Kocası bir akşam Ayşe'nin altınlarını sordu. Düğünde takılan takıları istiyordu. Ayşe annesinin ne olursa olsun altınlarını elinde tut sözünü hatırladı. Fakat kocası karşısında yorgun ve perişan görünüyordu. Yeni bir düzen kurmamız gerek dedi. Burada işler pek yolunda gitmiyor ve ekledi. Almanya'da daha iyi bir iş bulabilirim. Ayşe'nin eli ayağına dolandı. Hollanda'ya henüz alışamamışken şimdi Almanya mı? Fakat Ayşe bir şey diyemedi. Sadece altınlarını kutusuyla birlikte kocasına verdi. Kocası gülümsedi. "Sen gerçekten iyi bir kadınsın," dedi. Ayşe o an bu sözün içinin boş olduğunu bilmeden o gülümsemeye güvenmeye çalıştı. Yeni bir ülkeye gitmeye hazırlanırken içinde beliren korkuyu bastırmak için kendini sakinleştirdi. Bu sefer yalnızca yeni bir hayat değil, yeni bir ülke, yeni bir dil ve tamamen yalnızlık vardı. Karşısında Almanya'ya geldiklerinde küçük bir ev kiraladılar. Kocası sabah erkenden çıkıyor, akşama kadar dönmüyordu. Ayşe ise pencereden şehri izliyor, insanların gülüşlerini anlamaya çalışıyordu. Kendi gülüşünün kaybolduğunu ilk defa orada fark etti. Bir ay sonra kocası küçük bir dükkan kiraladığını, Türkiye'den mal getirip burada satacağını söyledi. Ayşe sadece başını salladı. Kocasının cebindeki tüm sermaye Ayşe'nin altınlarıydı.
Fakat kimse Ayşe'ye ne bir teşekkür etti ne de onun fikrini sordu. Ayşe evde otururken yalnızlığıyla boğuşuyordu. Dışarı çıkmaya korkuyor. Yabancı bir tabelaya bile bakarken gözleri doluyordu. Sokağın başındaki markete gitmesi gerekse bile saatlerce hazırlanıyordu. Kocası Ayşe'nin bu halini görmezden geliyordu. Çünkü artık onun hayatı havzanın dışında dönmeye başlamıştı. Yeni müşteriler, yeni ticaret ilişkileri, yeni kadınlar, fakat Ayşe bunların hepsinden habersizdi. O hala mutfağın köşesine dizdiği tencerelerle uğraşıyor. Kocasının sevdiği yemekleri yapmaya çalışıyordu. Elini yaksa da sesini çıkarmıyor. Gün boyu cam silse de kocasının yüzünde bir takdir arıyordu. Ve bir gece kocası mal almak için başka bir şehre gideceğini söyledi. Ayşe onun valizini hazırladı. İçine sevdiği yemeklerden koymak için hazırlık yapmalıyım diye düşündü. Kocası kapıdan çıkmadan önce durdu ve Ayşe'ye baktı. "Senin gibi biriyle evlendiğim için şanslıyım," dedi. Ayşe o gece uzun süre uyuyamadı. Yalnızlık yeniden çöktü. Üzerine gecenin bir vakti, pencereden dışarı bakarken kendi kendine fısıldadı. "Gerçekten şanslı mıyım? Yoksa sadece sustuğum için mi böyle?" dedi. Ayşe her zaman olduğu gibi o sabahta erken kalktı. Kocasının sevdiği yemekleri hazırladı. Tenceredeki yemekleri sırayla cam kaplara koydu. Kapaklarını dikkatlice kapattı. İçi huzursuzdu ama her zamanki gibi belli etmedi. Kocası geldi. Valizini aldı. "Bir hafta sonra döneceğim," dedi. Ayşe başını salladı. Kapıya kadar uğurladı. O günler hep birbirine benziyordu. Kocası gittiğinde Ayşe mutfağı toplar, evi temizler, birkaç gün boyunca yemek kaplarını dolaba kaldırır. Sonra yine hazır ederdi. Ama bu sefer bir şey farklıydı. Cam kaplardan birini kaldırdığında kapağın altına sıkıştırılmış bir şey hissetti. Kapağı açtı. İçinden bir fotoğraf çıktı. Ayşe'nin elleri titremeye başladı. Fotoğrafa baktı. Kocası ve başka bir kadın yan yana oturmuş gülümseyerek poz vermişlerdi. Fotoğraf ev ortamında çekilmişti. Ayşe donup kaldı. İçini tarifsiz bir acı kapladı. Boğazına koca bir düğüm oturdu. Bu fotoğraf her şeyi değiştirdi. Ayşe bir süre sonra kocasını takip etmeye karar verdi. Yine aynı hazırlıklar yapıldı. Yemekler hazırlandı. Valiz hazırlandı. Kocası evden çıkınca Ayşe de çantasını alıp peşine takıldı. Kocası 2 sokak ötedeki bir apartmana girdi. Kapı tam kapanacakken Ayşe hızlıca içeri girdi. Kocasının çıktığı kata çıktı. 3 numaralı dairenin kapısı kapanıyordu. Yetişemedi ama numarayı aklına kazıdı. Bir hafta sonra kocası eve döndüğünde Ayşe onun anahtarlığını inceledi. Anahtarlık da bir anahtar diğerlerinden farklıydı. Birkaç gün sonra kocası işe gitmeden anahtarı alarak o apartmana gitti. 3 numaralı daireye anahtarla girdi. İçeride kimse yoktu ama ev yepyeni eşyalarla doluydu. Salon lüks bir otel gibiydi. Yatak odasında bir kadın kokusu vardı. Gardırobu açtı, içinde hiç tanımadığı kıyafetler asılıydı. Ayşe öfkeyle bütün evi dağıttı. Ne bulduysa yere fırlattı. Vazolardan koltuklara kadar ne varsa kırdı. Her yere sinen bu ihaneti yok etmeye çalıştı. Vazonun sesi salonda yankılanırken Ayşe durmadı. Kadının giysileri gözünün önünde duruyordu. Her biri renk renk, marka marka elbiselerdi. Makas buldu. Giysileri teker teker aldı ve kesti. Sanki kumaş değil, yılların suskunluğunu, yok sayılmasını, ezilmesini parçalıyor gibiydi. Yorgun bir beden ve kanayan bir yürekle kendi evine döndüğünde ne yapacağını bilmiyordu. Üstelik hiçbir suçu yoktu. Kocasının sevgilisi ise
eve döndüğünde darmadağın olmuş eşyaları görünce şaşkınlık yaşamadı. Çünkü bu onun planıydı. Fotoğrafla başlayan oyun, Ayşe'yi saf dışı bırakmak için yapılmıştı. Plan işliyordu. Hemen telefona sarıldı ve adamı aradı. Sinirli bir ses tonuyla gelip, "Şu rezaleti görmen gerekiyor. O kadın evi mahvetmiş," dedi. Ayşe'nin kocası sinirle eve geldi. İçeri girer girmez öfkesini tutamadı. Ne fotoğrafı, ne ihaneti, ne de yaptığı haksızlıkları düşündü. Karşısında sadece masum bir kadın vardı. Kendi yüz karasını görmezden geldi. Ayşe'ye bağırdı, hakaret etti ve el kaldırdı. Ayşe ne olduğunu anlayamadan kendini kapının önünde buldu. Elinde ne valiz vardı ne de anahtar. Ayşe sokakta kalmıştı. Soğuk yabancı sokaklar, tanımadığı yüzler. O gece Ayşe aklına gelen tek Türk'ün evine gitti. "Rukiye abla." Kapıyı açan Rukiye abla Ayşe'nin halini görünce her şeyi anladı. Ayşe sessizce olanı biteni anlattı. O anlatırken Rukiye ablanın yüzü kararıyor. Eşi sinirden ellerini ovuşturuyordu. Hemen Ayşe'nin kocasını aradılar. Sesleri kararlıydı. "Ya bu kadına sahip çıkarsın ya da biz polise gideriz," dediler. Bu tehdit adamın korktuğu şeydi. Ayşe'yi mecburen tekrar eve aldı. Fakat hiçbir şey eskisi gibi değildi. Ayşe artık o sessiz içine kapanık kadın değildi. İhanetin ve yok sayılmanın izleri yüzüne yerleşmişti. Ailesine hiçbir şey söylemedi. Utandığından değil ama yine de söylemedi. Ayşe utanılacak bir şey yapmamıştı. Ama içinde bir yara büyüyordu. Sadakatsizlik Ayşe'nin yüreğine öyle bir oturmuştu ki, sonunda sessizce ellerini açtı ve bir dua değil bir beddua etti. "Allah'ım benim rızkımı ayır. Bu adamın elinden tüm varlığını al. Ondan hakkımı öyle bir çıkar ki, bana muhtaç kalsın. Hakkımı öyle bir çıkar ki Allah'ım, oturduğu sandalyeden kalkamasın. Çünkü varlık, onun yolunu şaşırttı," dedi. Bu sözler, yüreğinden çıkan bir ağıttı. Sustu ama gökyüzü Ayşe'nin feryadını duydu. Ayşe eve döndü. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Aldatılmıştı bir kere ve çaresizdi. Kocasının kurduğu iş, Ayşe'nin altınlarıyla kurulmuştu. Cefasını Ayşe çekiyordu. Sefasını ise kocası ve kocasının metresi sürüyordu. Fakat Ayşe'nin canı o kadar yanmıştı ki artık nefes alamıyordu. Öyle derinden, öyle içten bir beddua etmişti ki bazen pişman bile oluyordu. Çünkü Ayşe yufka yürekli bir kadındı. Ayşe'ye kızabilirsiniz ama Ayşe'nin yüreği sizde olsaydı düşmanınızı bile affedebilirdiniz. Fakat merak etmeyin. Ayşe hiçbir zaman kocasını affetmedi. Sadece merhameti ve hayata tutunma gücüyle her şeye direniyordu. Aradan aylar geçmişti. Ayşe'nin kocası sanki hiçbir şey olmamış gibi aynı vurdumduymazlığıyla Ayşe'yi evde yalnız bırakıyor. Zaman zaman da Türkiye'ye iş seyahati adı altında gidiyordu. Fakat Ayşe kocasına artık güvenmiyordu. Güvenmemekte de haklıydı. Çünkü Ayşe'nin altınlarıyla kurulan işin sefasını yine başkaları sürüyordu. Ayşe'nin kocası sevgilisiyle Türkiye'de tatil yapıyor. Ayşe ise evde yalnız başına kalıyordu. Ayşe bunun farkındaydı ama bir türlü itiraz edemiyordu. Boşanmayı düşündü uzun bir süre. Fakat memlekete dönse, insanların dedikodusundan çekiniyordu. Aslında ailesi ona sahip çıkar, hiçbir şey demezdi. Fakat insanların ailesini üzmesinden çekiniyordu. Bu yüzden boşanma düşüncesi zaman zaman sadece bir düşünce olarak aklından geçiyordu. Bir de artık içine sindiremiyordu. Kocasından boşansa, kendi altınlarıyla kurulan işin sefasını başkaları sürmeye devam edecekti. Artık akıllanmıştı ama ne yapacağını bilmiyordu. Her gün beddua etti.
Ayşe beddua ettikçe kocasının işleri daha da kötüleşti. Aslında Ayşe öyle olduğunu sanıyordu. Fakat gerçek bambaşkaydı. Kocası sevgilisi için krediler çekmişti. Zamanında ödenmeyen krediler iyice kabardı. Ayşe'nin kocasının metresi ise tam bir şeytandı. Hem Ayşe'nin yuvasını yıkmak, hem de Ayşe'nin sermayesiyle kurulan işin kaymağını yemenin peşindeydi. Ayşe'nin kocası, işlerin kötü gitmesinin sebebi olarak yüzsüzce Ayşe'yi suçluyordu. Ona göre Ayşe işlerin başında dursa, zarar etmeyeceklerdi. Çalışanlar sürekli kasadan çalıyor dedi kocası. Bu elbette işin kılıfıydı. Çünkü parayı, metresi olacak kadınla yiyorlardı. Ayrıca yıllarca Ayşe'yi eve kapatan adam, Ayşe'nin dil sorununu aşmasının önünde büyük bir engeldi. Ayşe denilenleri anlayabiliyordu. Hatta biraz da konuşabiliyordu. Fakat iş dükkanın başında durmaya gelince kendine güvenemiyordu. Ayşe kendine güvense bile dış dünyadan çok fazla soyutlanmıştı ve ürkek bir serçe gibi çaresizce kanat çırpıyordu. Günler günleri kovaladı ve bir gün yağmur sonrası tüm depoyu sel bastı. Ne kadar mal varsa hepsi sular altında kaldı ve kullanılamaz duruma geldi. Fakat kocası yağmur için bile Ayşe'yi suçladı. "Eğer işlerin başında dursaydın bu duruma gelmezdik" dedi. Ayşe'nin içinden "Eğer benim altınlarımla kurduğun işe güvenerek metresine krediler çekmeseydin, bunlar yaşanmazdı" demek geldi ama sustu. Bazen kadınlar sussa da Allah hesabını elbet sorar. İster karma deyin, isterseniz de bedduanın çıkması diye adlandırın. Kadının hakkı kimsede kalmaz. Çünkü kadın her şeyden önce yuvayı ayakta tutandır. Kadın o kadar güçlüdür ki ya yuva kurar ya da Ayşe'nin kocasının metresi gibi yuva yıkar. Ama Ayşe güçlü bir kadındı. Ne yuvasını yıktırmaya ne de malını yedirmeye niyeti vardı. Fakat elden ne gelir? Depoyu su basmıştı. Aslında bu zararı karşılayabiliyorlardı. Ama Ayşe'nin kocasının başka kadınlara para yedirmekten başka bildiği bir şey yoktu. Ayşe ise hizmetçi gibi yemeklerini bile hazırlıyordu bir zamanlar. Tabii o zamanlar bunu bilseydi elbette bir haftalık yemek yapıp vermezdi kocasının eline. Ayşe merhametli ve masum bir kadındı. Ayşe'nin kocası metresine çektiği kredileri ödeyemeyince marketini kapatmak zorunda kaldı. Artık bankalar peşlerini bırakmıyordu. İşsizlik maaşı almaya karar verdi. Ayşe'nin kocası malını, mülkünü tükettikten sonra bile pişmanlık belirtisi göstermedi. Sonunda Ayşe'nin canına tak etti ve kocasına "Ne yap et, beni kursa gönder. Ben ehliyet almak istiyorum" dedi. Kocası, Ayşe'ye "Senin ehliyet neyine? Yol bilmezsin, iz bilmezsin. Otur evinde, yemek yap" dedi. Fakat Ayşe'nin sigortaları atmıştı. Artık ne yaptı ne etti, kendini ehliyet kursuna yazdırtmayı başardı. Önce araba sürmesini öğrendi, sonra da şehri öğrendi. Ayşe şehirde bir tur atınca gözyaşlarını tutamadı. Çünkü yıllarca kendini o eve mahkum etmişti. Kendini geliştirmemişti. Bunların farkına vardığında ise hiç vakit kaybetmedi. Ayşe, Rukiye ablasının da yardımıyla bulaşıkçılık için bir iş yeriyle anlaştı. Herkes gece geç saatlerde sıcacık evinde otururken Ayşe bulaşık yıkamak zorundaydı. Daha sonra da ofislere temizliğe gitmeye başladı. Kocası ise artık eskisi gibi bol keseden harcayamıyordu. Hatta eline geçen parayı Ayşe'ye veriyordu. Çünkü Ayşe evin yeni reisiydi. Ayşe'nin bedduasını hatırlıyor musunuz? Tam da bedduadaki gibi kocasının çok bulup da sapıttığı, malı mülkü kalmamıştı artık. Aslında olan yine Ayşe'ye olduğu gibi görünebilir. Fakat Ayşe gururlu bir şekilde alnının teriyle çalışıyor. Kocası bile artık parasını ona veriyordu.
Herkes onun gibi güçlü ve merhametli olamazdı. Durdurak bilmeden çalıştı. Ayşe, kocasının kredi borçlarını yavaş yavaş ödemeye devam etti. Ayşe'nin içi artık rahattı. Para suyunu çekince metres de ortalardan kaybolmuştu. Sanki kocası biraz Ayşe'nin kıymetini anlar gibi olmuştu. Ama Ayşe artık yaş almıştı. 19 yaşında sessiz sakin kız gitmişti. Artık yaş tahtaya basmıyor. Tedbirli davranıyordu. Ayşe ne kadar tedbirli davranırsa davransın, çalışmasının önünde büyük bir engel vardı. Tüm dünyayı saran ve tüm dünyada karantina uygulanmasına sebep olan bir virüs ortaya çıkmıştı. Ayşe, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde artık gizlice çalışamıyordu. Tek gelirleri kocasının işsizlik maaşıydı. Kirayı verdikten sonra da işsizlik maaşından geriye pek bir şey kalmıyordu. İnsanlar marketleri yağmalarcasına alışveriş yapıp raflardan tüm ürünleri toplarken, parasız kalan Ayşe ve kocasını tek bir şey idare ediyordu. O da ninelerimizden, annelerimizden öğrendiklerimizdi. Ayşe annesinin öğrettiği gibi yıllık olarak erişte yapıyordu. Ayrıca salçasını da kendisi yapıyor ve kilerlerinin aldığı kadar da konserve yapıyordu. Yaşadığı evin teras kısmını adeta küçük bir seraya çevirmişti. Mesela gittiği bir yerde, gördüğü sebzeyi çok severse hemen çekirdeklerini peçeteye ayırırdı. Sonrasında da kendi küçük serasını da yetiştirirdi. Salçalık domatesten, konservelik patlıcana kadar yetiştirebildiği her şeyi yetiştiriyordu. Hatta evinin içindeki saksılarda çiçekten çok sebze vardı diyebilirim. Bilmeyenleriniz şimdi Ayşe için stokçu kadın diyerek küçümseyebilir. Fakat pandemi zamanı çoğu insanın stokçuluk diye küçümsediği şey Ayşe ve kocasının çok işine yaramıştı. Ayşe'yi pandemi döneminde de kurtaran yine kendisi olmuştu. Karantina uygulamaları gevşetilmeye başladıktan sonra ise geceleri tekrar işe koyuldu. Ayrıca kocasının borçlarını ödemeye de devam etti. Kimi günü iyi geçti, kimi günü yalnız ve karanlıktı. Bu arada Ayşe'nin kocası kendini alkole verdi. Aldığı işsizlik maaşından alkole de para ayırıyor. Fırsat buldukça da sürekli içiyordu. Ayşe ise gurbet ellerde yuvasını ayakta tutmaya çalışan koca yürekli bir melekti. Fakat annesi Ayşe'nin hizmetçi olarak gelin alınmasını istemezken, onu bir köle olarak gurbet ellere yolladığını bilmiyordu. Telefonlarda sürekli her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu annesine. Ve 2 yılda bir annesiyle kardeşlerini ziyarete gidiyordu. Annesi, gözünden sakındığı kızının durumunu bilseydi bırakır mıydı? Fakat Ayşe annesi üzülsün istemedi. Çünkü Ayşe'ye göre çile çekmek onların kaderlerinde vardı. Allah'a tevekkül etmişti. Allah en iyisini bilir ve elbet hayırlı kapılar açardı. Garip bir dünya ki Ayşe'nin annesi kızının neler çektiğini bilmeden hayatını kaybetti. Ayşe haberi alınca ağlayamadı bile, başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldu. Türkiye'ye cenazeye gitti ama kardeşlerine yine bir şey söyleyemedi. Daha ne kadar üzülebilirdi ki bir kadın? Bu sorunun cevabını Almanya'ya geri döndüğünde almıştı. Çünkü artık ettiği beddua, göklerin gönderdiği adrese doğru yola çıkmıştı. Bir gün evin telefonu acı acı çalmaya başladı. Hastaneden arıyorlardı. Kocası yolda yürürken yere düşmüş. Ne olduğunu kendi de hatırlamıyordu. Fakat doktorlar ense kısmında kötü huylu bir kitle tespit etmişlerdi ve tüm vücuduna yayılıyordu. Sonrasında ise kanser olduğunu öğrendiler. Tekrar soracağım, Ayşe'nin bedduasını hatırlıyor musunuz? Sanırım artık başka sebep aramaya gerek yoktur. Ayşe'nin bedduası yavaş yavaş tutuyor gibiydi. Kocası başlarda tedavi olmayı reddetti. Fakat ağrılar dayanılmaz bir hal almıştı. O yüzden mecburen kemoterapiye başladı. Gün geçtikçe zayıfladı
ve ağrıları için kullandıkları morfinin dozu da doktor tarafından sürekli artırılıyordu. Ayşe gündüzleri kocasına bakıyor, geceleri ise çalışmaya gidiyordu. Bir noktadan sonra kocası bir bebek gibi olmuştu. Tuvaletini bile kendi yapamıyordu. Ağrıları için kullandığı morfin dozu arttıkça Ayşe'nin kocası da sanki bu dünyadan değilmiş gibi sessizce bir köşede oturuyordu. Artık yalnızlaşan, içine kapanan oydu. Ne düşündüğünü Ayşe bile bilmiyordu. Öylece bir yere gözlerini dikiyor. Saatlerce boşluğa bakıyordu. Kemoterapinin işe yaramadığını Ayşe de biliyordu. Çünkü her kontrolden sonra doktor morfinin dozunu artırıyordu. Hatta bir gün doktor, eğer ağrıları dayanılmaz bir duruma gelirse sonraki kontrolü beklemeyin. Daha önce artırdığım miktarda morfinin dozunu artırın dedi. Bu arada morfin bir bant şeklinde kullanılıyordu. Yani bir şırıngayla değil. O yüzden Ayşe morfini kocasına uygularken sadece bir bant yapıştırıyordu. Aradan aylar geçti. Pandemi bitmek üzereydi ve Ayşe'nin kocası virüs kapmıştı. Hastaneye yatırıldı ve geri kalan tedavisi de hastanede yapıldı. Ne yazık ki bu hastaneye son yatışıydı. Ayşe'nin kocası bir öğleden sonra gözlerini bu dünyaya kapattı. Ayşe artık gurbet ellerde yalnız başına kalmıştı. Ne bir ev, ne de bir birikim. Kocası ölmeden önce Ayşe'ye hiçbir şey bırakmamıştı. Ancak masum bir kadının hakkı acı bir şekilde hak yiyenden yani zalim kocasından çıkmıştı. Ayşe bu bedduayı uzunca bir süre içinde tuttu ve kimselere söyleyemedi. Ta ki bir gün hikayesini bizimle paylaşana kadar. Ayşe hala Almanya'da yaşıyor. Hikayemizin başında da söylediğimiz gibi ismini değiştirerek hikayeyi anlatmaya çalıştık. Siz onu gurbetteki Ayşe olarak bilin. Merak etmeyin, durumu kötü değil. Çünkü o güçlü bir kadın, buradan kendisine de selam olsun. Ayşe Hanım, sen güçlü bir kadınsın. Hayat hikayen birçok kadına güç verecek inşallah. Allah seni kötülüklerden korusun kardeşim. Size bir tavsiye. Asla ama asla bir kadının bedduasını almayın. Ayşe bu zorlu günleri, bu dertleri yine Allah'a sığınarak aştı. Önce Allah'a tam anlamıyla teslim oldu. Sonra da tüm güçlü kadınlarımız gibi işine dört elle sarıldı. Allah hepimize bu zorlu sınavlardan alnımızın akıyla çıkmayı nasip etsin inşallah. Unutmayın, bir beddua ederken çok iyi düşünün ya da bir kişinin ahını almadan önce çok dikkatli olun çünkü kimsenin nasıl acılar çektiğini bilemeyiz. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah